Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolayca birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz gerçek su böreğini aratmayan harika lezzetiyle tavada yalancı su böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Karıştırma kabına 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağ ekleyelim. 1 çay bardağı süt, yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyip tel çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Sosumuzu bir kenara alalım. Böreğimiz için 2 adet yufka kullandım. Yufkanın her birini gördüğünüz gibi katlayalım. Ve rulo şeklinde saralım. Yaklaşık bir parmak kalınlığında olacak şekilde keselim. İkinci yufkamızı da yine aynı şekilde keselim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ruloları elimizle açalım. Pratik yapımı, su böreğini andıran harika lezzetiyle iddia ediyorum ki bir kez denediğinizde vazgeçilmez böreklerinizden biri olacak. Mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Şerit şeklinde kestiğimiz yufkaları yumurtalı karışımın üzerine alalım. Ezmeden güzelce karıştıralım. Yufkaların her yerine sosun gelmesini sağlayalım. Daha sonra yufkaları göz kararı ikiye bölelim. Böreğimiz için yaklaşık 28-30 santim çapında tava kullanabilirsiniz. Böreğin kalınlığını nasıl seviyorsanız tava çapını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Tavamıza biraz sıvı yağ gezdirelim, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Sosladığımız yufkanın yaklaşık yarısı kadarını tavanın tabanına videoda gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yerleştirelim. Kenarlarını düzeltip üzerine çok hafifçe bastıralım. Böreğimizin içi için bir kase kadar ezilmiş beyaz peynirin üzerine birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyip karıştıralım. Kalmış peynirlerinizi kullanabilirsiniz veya kaşar peyniri kullanabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Peyniri üzerine eşit şekilde yayalım. Daha sonra yufkanın kalan yarısını videoda gördüğünüz gibi üzerine düzgünce yerleştirelim. Hafif boşluklar kalırsa sorun olmaz.
Yine kenarlarını elimizle düzeltip çok hafifçe bastıralım ki birbirine yapışsın. Böreğimiz pişmek için hazır. Tavanın kenarına çok az sıvı yağ tekrardan gezdirdim. Böreğimizi ocağa alalım ve kapağını kapatalım. Yaklaşık 1 dakika kadar tavanın ısınmasını sağlayalım. Daha sonra kısığa yakın orta ateşte böreğimizi ara ara kontrol ederek pişmeye bırakalım. Yaklaşık 13 dakikadır böreğimiz pişiyor. Bir spatulayla bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. 13 dakikada pişti. Üzerine bir tabak koyup ters çevirelim. Böreği tavaya almadan gerekirse biraz daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Böreğimizi tavaya alalım. Tekrardan kapağını kapatalım. Böreği çevirdikten sonra diğer tarafı daha kısa sürede pişecektir. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Ve diğer tarafı da 5 dakikada pişti. Böreğimizi servis tabağına alıp üçgen dilimler halinde keselim. Ve hemen sıcak sıcak servis edelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Ve lezzeti de bir o kadar güzel. Mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Videoda da gördüğünüz gibi harika bir börek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.